Merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün size erken boşalma ilaçları ve bunların özelliklerinden bahsedeceğim kısaca. Erken boşalma ilaçları ikiye ayrılıyor. Bir ağızdan alınan tablet şeklinde olanlar, bir de sprey tarzında ya da krem tarzında penise lokal olarak uygulanan tedaviler. Ağızdan alınan tabletlerin hemen hemen hepsine antidepresan ilaçlar, yani depresyon için aslında dizayn edilmiş ama yan etki olarak boşalma süresini uzattığı bilinen ilaç grupları oluşturuluyor. Bunları çok uzun zamandan beri erken boşalmada biz tedavi olarak kullanıyoruz. Bunlardan en çok bilinenleri sertralin, paroksetin, dapoxetin gibi etken maddeli ilaçlar. Bunlara bakacak olursak kısaca sertralinle paroksetini biz uzun zamandan beri kullanıyorduk. Normalde depresyon için dizayn edilmiş, içerisinde çok miktarda tablet olan ilaçlar bunlar. Bunlara ilişkiden 6 saat önce kullanmak erken boşalma tedavisi için yeterli. Ama kişinin ilişki sıklığı çoksa, her gün ilişkiye giriyorsa her gün de kullanabilir bunu. Onun dışında depoxetin geliştirildi. Bir de depoxetin erken boşalma için tek indikasyon almış antidepresan ilaçlardan bir tanesi. Bunun kutusundan 3 tane çıkıyor. Oldukça pahalı bir ilaç. Sadece 2 saat öncesinden alınması yeterli. Ama kullanıldıktan sonra kesinlikle alkol kullanılmaması gerekiyor. Çünkü ciddi derecede tansiyon düşmesi yaratabiliyor. Benim kendi klinik görüşümü soracak olursanız yararlı mı yararsız mı bu ilaçlar diye, bu ilaçlar tedavi edici değil. Bu ilaçlar kullanıldığı zaman fayda görüyor. Ne kadar fayda görüyor? Eğer hasta iyi seçilmişse %60 ila 80 arasında fayda görebilir. Burada şöyle bir not eklemek lazım. Mutlaka bir doktora danışılarak bunların kullanılması gerekiyor. Çünkü hastada sertleşme bozukluğuna bağlı gelişen bir erken boşalma varsa bu ilaçlar hastayı daha kötü yapar. Yani hastanın sertleşme gücü azaldığı, iktidarsızlık var, buna bağlı erken boşalma gelişiyorsa bu ilaçları kullandığı zaman hasta daha kötü bir şekilde bize geliyor. Ama eğer hastanın ereksiyon gücü iyiyse çok da güzel cevap alır. Bu ilaçlar kalıcı tedavi sağlıyor mu? Hayır, bu ilaçlar kalıcı tedavi sağlamaz. İlacın etki süresi geçtikten sonra hasta eski haline geri gelir diyebiliriz. Onun dışında bir de penise lokal olarak uygulanan maddeler var. Bunlar lokal anestezik maddeler aslında. Bölgesel olarak uygulanıyor. Bunları kremlerin içerisine ya da su bazlı sıvıların içerisine koyabiliyorlar. Su bazlı olanlar sprey tarzında, yağ bazlı olanlar da krem tarzında. Bunların uygulaması 10-15 dakika öncesinde penisin başına sürülmesiyle yapılıyor. Ben su bazlı olanları tercih ediyorum. Neden? Çünkü silmesi kolay. Çünkü bu uygulamayı yaptıktan sonra ilişkiye girmeden önce penisin başını güzelce temizlemesi gerekiyor kişinin, karşı tarafa bulaşmasın, karşı tarafın hazzını azaltmasın diye. Krem bazlı olanlar hem yatağı kirletiyor hem de karşı tarafa bulaşma ihtimali çok daha kolay oluyor. Su bazlı olanlar silmesi çok daha kolay, sık kullanması da çok daha pratik denilebilir. Bunlar da gene kalıcı bir tedavi sağlamıyor kişilerde ama hastalarda kullanım memnuniyeti yüksek. Çünkü çok pratik bunlar, hem de ucuz. Onun dışında bir de kendi kliniğimizde uyguladığımız hyaluronik asit dolgusu var penis başına. Hem penis başını büyütmek için hem penis başını bir miktar duyarsızlaştırıp erken boşalmayı önlemek için. Bunların başarı oranları çok yüksek. %80 civarında. İşlem lokal anesteziyle 15 dakika içerisinde yapılabiliyor. Hasta aynı gün evine gidebiliyor. Basit bir işlem. Dünyada da sıklıkla uygulanan bir işlem bu. Başarı oranı da yüksek. Dinlediğiniz için teşekkürler. Saygılarımla.